Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Zekanızın derecesi konusunda bilgi sahibi olmak istemez misiniz? Her insan, diğer insanlara göre ne kadar zeki olduğunu öğrenmek istiyor. Bu gayet normal bir durum. Bilim insanlarına göre yüksek zekanın bazı işaretleri bulunuyor. Aptal insanlar yeterliliklerini abartma eğilimindeyken, akıllı insanlar kendilerini ucuza satma eğilimindeler. Shakespeare'in dediği gibi, aptal kendini akıllı sanır ama bilgi adam kendini aptal bilir. Yani kendi zekanızdan çok emin değilseniz bu aslında oldukça zeki olduğunuzun bir göstergesi olabilir. En azından sınırlarınızı bilmek bile iyi bir zeka göstergesidir. Zeki insanların ortak bazı özellikleri bulunuyor. Bu videoda yalnızca en zeki insanların sergilediği ve bilimsel kanıtlarla desteklenen 13 ortak özelliği ele alıyoruz. Zeki insanların bir konuya uzun süreli olarak odaklanabildiği ve dikkat dağıtıcı şeylerin onları etkilemediği saptanmıştır. Current Biology dergisinde yayınlanan bir makalede IQ testlerinde yüksek puan alan kişilerin bir görüntüdeki büyük arka plan hareketlerini tanımlamakta daha yavaş oldukları ifade edilmiştir. Yüksek IQ seviyesine sahip olanlar ön plandaki daha önemli kısımlara odaklanmış ve geride kalan kısmı filtrelemişlerdir. Araştırmalara göre zeka seviyeniz ne kadar yüksekse sabahın erken saatlerine kadar uyanık kalma eğiliminiz o kadar artıyor. Binlerce genç yetişkin arasında çocukluk IQ'su ile uyku alışkanlıkları arasındaki bağlantıya ilişkin yapılan araştırmalarda daha akıllı bireylerin daha geç yattıkları ve hem hafta içi hem de hafta sonları daha geç uyandıkları ortaya çıkmıştır. Zeka seviyesi yüksek insanların daha esnek olduğu ve farklı ortamlara uyum sağlamada başarılı olabildiği belirtilmiştir. Zeki insanlar her türlü zorluk veya kısıtlamayı aşmak için intibak silahını kullanır. Çevresiyle daha etkili bir şekilde başa çıkmak için davranışlarını değiştirebilme veya bulunduğu ortamda değişiklikler yapabilme yeteneğine sahiptir. Son psikolojik araştırmalar da bu tespiti desteklemektedir. Zeki insanlar bir konuda bilgi sahibi olmadıklarında bilmiyorum demekten çekinmezler. Çünkü bilmedikleri bir konu onlar için merak ve araştırma demektir. Uluslararası psikoloji dergilerinde yayınlanan çalışmalar daha az zeki olanların bilişsel yeteneklerini fazla abartma eğiliminde olduklarını ortaya koymuştur. Zeka seviyesi normalden yüksek olan insanlarda en belirgin özelliklerden biri de aşırı merak etmektir. Çünkü açık bir zihne sahiptirler. Albert Einstein, özel bir yeteneğim yok, sadece tutkulu bir şekilde merak ediyorum demiştir. Başkalarının sıradan ve doğal kabul ettiği şeylere kendilerini kaptıranlar ve merak duygusuyla detayları irdeleyenler genellikle zeki insanlardır. Araştırmalar merak duygusunun çocukluktan itibaren kendini gösterdiğini ve zeki insanlarda entelektüel merakın yaş ilerledikçe bile devam ettiğini göstermiştir. Zeki insanlar kendilerini yeni fikirlere veya fırsatlara kapatmazlar. Değerli buldukları farklı görüşleri değerlendirmeye ve kabul etmeye eğilimlidirler. Alternatif çözümlere de açıktırlar. Uzmanlar, alternatif bakış açıları arayan ve kanıtları adil bir şekilde tartan açık fikirli insanların zeka testlerinde daha yüksek puan alma eğiliminde olduğunu söylüyor. Zeki insanlar, akıllarına yatmayan şeyleri olduğu gibi kabul etmek konusunda güçlü bir isteksizlik gösterirler. British Journal of Psychology'de yapılan son araştırmalar, zeki insanların arkadaşlarıyla sosyalleşmekten daha az tatmin olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Uzmanlar bu kişilerin daha çok bireysel olma hali sergilediğini söylüyor. Zeka seviyesi yüksek insanların bir başka özelliği ise planlayarak, hedefleri netleştirerek, alternatif stratejiler keşfederek ve sonuçları düşünerek iş yapmaları. Uzmanlar otokontrolle zeka arasında ilginç bir ilişki olduğunu söylüyorlar.
Yapılan araştırmalarda en komik mizah yazılarını yazan kişilerin sözel zeka ölçümlerinde en yüksek puanları aldığı saptanmıştır. Aynı araştırmalarda profesyonel komedyenler de sözel zeka ölçümlerinde ortalamanın üzerinde puan almıştır. Bu yüzden zeki insanların engin bir mizah anlayışına sahip olduğu düşünülmektedir. Araştırmalara göre zeka seviyesi yüksek insanlar neredeyse birinin ne düşündüğünü düşünebiliyor ya da hissettiğini hissedebiliyor. Bazı psikologlar empatinin, yani başkalarının ihtiyaç ve duygularına uyum sağlamanın ve bu ihtiyaçlara duyarlı bir şekilde yaklaşmanın yüksek duygusal zekanın göstergesi olduğunu savunuyor. Duygusal zekası yüksek bireyler genellikle yeni insanlarla konuşmak ve onlar hakkında daha fazla şey öğrenmekle daha çok ilgileniyorlar. Zeki insanlar diğer insanların göremediği kavramlar arası ilişkileri daha rahat görürler. Görünüşte farklı olduğu sanılan fikirler ya da nesneler arasında paralellikler kurabilirler. Uzmanlar bu tür bağlantılar kurmanın yaratıcılığın bir özelliği olduğunu ifade ediyor. Kreatif düşünce yüksek zekanın bir göstergesidir. Zeka seviyesi yüksek olanların bir özelliği de günlük işler konusunda çok erteleyici davranmaları. Genellikle daha önemli şeyler üzerinde düşündükleri ya da çalıştıkları için günlük rutin onlar için ertelenebilir bir şeydir. Bazı uzmanlarsa işi daha da ileri götürüp bu insanların daha anlamlı ve önemli buldukları bazı işleri bile erteleyebileceklerini söylüyor. Çünkü erteleme aslında olasılıklar üzerinde daha fazla düşünme zamanı kazandırdığı için inovasyonun da anahtarıdır. En geleneksel, en sıradan fikirlere dalmak yerine daha farklı fikirlerin masaya gelmesini sağlamak. Steve Jobs da dahil olmak üzere birçok zeki insan bunu stratejik olarak kullanmıştır. Zeki bireyler evren ve hayatın anlamı hakkında çok şey merak ederler. Daha doğrusu her zaman her şeyin anlamı ile ilgili bir soruları vardır. Bu engellenemez merak duygularından kaynaklanmaktadır. Çeşitli durumları çeşitli açılardan değerlendirmek için daha donanımlı olduklarından her zaman işlerin ters gitme olasılığının farkındadırlar. Bu yüzden sürekli olarak varoluşsal bir sorgulama içindedirler. Yapılan araştırmalar endişeli bireylerin sıradan insanlara göre daha zeki olabileceğini öne sürüyor. Örneğin bir çalışmada araştırmacılar 126 lisans öğrencisinden ne sıklıkla endişe yaşadıkları konusunda bir anket doldurmalarını istedi. Sonuçlar çok fazla endişelenme ve derin düşüncelere dalma eğiliminde olan kişilerin sözel zeka ölçümlerinde daha yüksek puanlar aldığını gösterdi. Zeki insanların endişeli ve kaygılı olmalarının bir nedeni de yanıt aradıkları büyük sorular dolayısıyla yaşadıkları varoluşsal kafa karışıklığı. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.